Ben bunu nasıl yaparım dediğimiz konulardan biri. Resimden çizim oluşturma. Getirdiğimiz resmi otomatik çizime dönüştürme. Outrace komutunu aktif edebilme. Ve en son noktada logomuzu ya da yapmak istediğimiz isimli lazer kesimiyle oluşturma. DVG'ye dönüştürme. Bahsettiğim konuların hepsini şimdi teker teker sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ekranda şu an kendi logomun lazer kesim isimliğini oluşturdu. Şöyle göstermek gerekirse eğer. Tabii bunu da düzleştirmiş açılımlı halinde görebiliyorum. Şimdi resim çizme nasıl oluşturur? Resim üzerinden nasıl çizim yapabiliriz? İlk önce oradan başlayalım. Auto Trace yani kolaylıkla çizim oluşturabilmemiz için yani tıkladığımız noktada direkt çizimi oluşturacak. Daha önceden herkes de şu şekilde yapıyordu muhakkak. Buradan çizim açıyordu. Resim çiz, yukarıda görmüş olduğunuz resim çiz komutundan resmi getirip bıraktığında çizgi komutunu alıp böyle teker teker üstünden böyle devam edip oluşturmaya çalışıyordu. Bunun kolay bir yolu var. Auto Trace. Burada seçenekler üst kısımda seçenekler kısmında eklentilere geliyoruz. Şurada SolidWorks eklentilerinde Auto Trace var. Bunu aktif ediyoruz iki tarafta da. Okeyliyoruz. Ön düzlemde çizim açıyorum. Resim çizen resmimi getiriyorum. Burada konumunu, boyutunu yerleştiriyorum. O size kalmış. Burada şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Auto Trace'i aktif edebilmek için, yani kullanabilmek için bu sol tarafta görmüş olduğunuz resim çizim yanında oklar var. Şu ileri butonuna bastığında Auto Trace kısmı aktif oluyor. Şimdi burada seçim araçları var. Sol tarafa bakıyoruz. Burada kalemle, kalem komutunu seçerek şöyle M'nin üstüne tıkladım. Sol taraftan taramaya başladım. Yakındaki gördüğü şeyleri aktif ettirdim. Ya da şöyle de yapabilirim. Şurada kare kısmında ben bunu ilk baş bir uygula diyeyim. Yeniden bir tarama gelsin bana. Şöyle kare sekmesini seçtim. Komple alanı seçtim. Taramaya başladım. Daha çok yani olabildiğince çoğunluğunu seçti burada. Şu A'nın içini seçmemiş. Bu A'nın içini, D'nin içini seçmemiş. Burada tanıma toleransları var. Yani burada yapılan çizimi daha da düzeltmek için ya da seçilmeyen kısımları ya da C yamuksa mesela burada gösteriyorum. Onu düzenlemeye yarayan renk toleransları, kontrastı, parlaklığı ve tanıma toleransları var. Buradan bu şekilde düzeltmeler yapacağız. Tabii her şeyi tam doğru seçemeyebiliyor. Olabildiğince iyi bir şekilde çizim çıkardıktan sonra çizimin üstünde düzenlemeler yapacağız beraber. O zaman benim az önce yapmış olduğum isimlik, onu da hemen açayım şuradan. Sayfa logomun tasarımını sizlerle birlikte yapalım. Yeni bir çizim oluşturuyorum. Ön düzlemde çizim açtım. Şöyle bir çapraz çektim. Ölçülendiriyorum. Saç levhaya geldim. Taban flanşı oluşturuyorum. İsterseniz içe doğru, isterseniz dışa doğru yapabilirsiniz. Ben yönü ters çevirdim. 2 milim et kalınlığında bir saç kullanıyorum. Radyüsümü de 2 milim dedim. Yön 1'de de uzunluğumu belirliyorum sol taraftan. 100 milim dedim. Bu şekilde saç levhamızı oluşturduk. Düzleştire gelecek olursak da sacımızın açılımını görüyoruz. Şimdi buraya üst düzeye bir çizim açıyorum. Resim çizden sayfamın logosunu getiriyorum. İlk baş burada konumlandırmasını yapıyorum. Şöyle küçültüyorum. Yaklaşık şöyle bir ortalattım. Devamında ise şöyle Auto Trace komutunu kullanmak istiyorum. Sol taraftan ileri dedim. Kareyi seçtim. Olabildiğince daha fazla alanını almasını istediğim için taramaya başla dedim. Burada A'lar birçok şey bozuk geldi. Onların ayarını yapacağız. Evet. Kumpas düzeldi. Olabildiğince iyi duruyor. K. Evet. K da düzeldi. A da düzeldi. C de olabildiğince iyi. Buradan en alttan da uygula diyorum.
Şimdi seçilmeyen kısımlar var. A'nın içi, D'nin içi. Burada bahsetmem gereken çok önemli bir husus. Şimdi siz bu çizimi lazer kesime verdiniz. Burada A'nın içini ya da D'nin içini ya da O'nun ya da R, yani burada komple boşaltır. Bu şekilde verirseniz, şu aradaki çizimi yapsanız bile komple oradaki parça tutunmaz, aşağıya düşer. Bizim burada ne yapmamız lazım? Bu tarz harflerde kenara doğru uzantılar vermemiz lazım ki A'yı belirtecek kısımların plakada kalması gerek. Neyden bahsediyor? Şöyle hemen üstünden biz devam edelim. Resim çizmemiz bitti. Burada sol tarafta çizimin içine gelip resmi pasifleştir alıyorum. Sonra çizimi düzenliyorum. Burada eksik gördüğüm noktaları birleştireceğim. Evet, kumpas kısmında bir hatam bulunmuyor. M'de köprü atmama gerek yok. Çünkü içinden düşen parça direkt şeklimi oluşturacak. Yani bir köprü atmama gerek yok şu anlık. Bakıyorum. Evet, hepsi bir yere dayanıyor. Yani zaten burada A'nın içini çizmemişim. Az önce resimden de yapabilirdim o kısmı. Ama buradan da devam edebiliriz. Şimdi buradan köprü atıyorum ben kenarlara doğru. Yani biraz daha iyi yapabiliriz tabii bu çizimleri. Yani sizler kendiniz bir simlik oluşturduğunuzda yapabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde sizlere göstermek adına bunları böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yanlara köprü. Dört taraftan atarsanız daha iyi olur. İleride bükülme olmaması için, içine doğru göçme olmaması için. Burada bir boşluğum varmış. Onu tamamladım. Şöyle içlerini boşalttım. Bu şekilde ağımı oluşturdum. C burası yamuk. Onu tabi resim çizdeki AutoTrace komutuyla da düzeltebiliriz. Şu anlık onu es geçiyorum. Hemen buradaki A'yı da hızlı bir şekilde A'yı ve D'yi de içini doldurarak ilerleteceğim. Köprülerimizi attık. Başka bir köprüye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan saç levhaya, saç levhanın içinden aynı ekstrüsiyonla kes. Normal unsurlardan da yapabilirsiniz. Bu şekilde parçaların içini seçiyorum. Evet. Burada isimliğimizi tekrardan sizlerle birlikte oluşturduk. Evet, çizimimizi tamamladık. Şimdi de lazer kesime verelim. Lazer kesime uygun bir çizim oluşturalım. Parçamı çağırıyorum. Burada zaten bizim yapmamız gereken, daha önceki videolarda da anlatmıştım. Detaylı olarak doğrudan tekrardan izleyebilirsiniz. Şöyle ki açılımlarını ver. Parçamız şu an düz çoğaltma. Sağ tarafta düz çoğaltmayı seçtim. Burada ilk baş birebir ölçüsünü diyorum. Tabii şimdi teknik resim formatına sığmazsa eğer daha küçük formatında verebilirsiniz. Ben burada nereden büküm yapacağını göstereceğim. Şöyle aradaki mesafeleri gösteriyorum sadece. 12.93, 13'e yuvarlanabilir o tabi. Şöyle buradan da kenara şu şekilde gösterirsem eğer ölçülerini. Diğer ölçülerini vermeme gerek yok. Sadece burada görmek istediği apkantı nerelerden, hangi mesafeden vurması gerektiğini görecek. Yukarı mı aşağı mı, kaç derece olduğu, radüsü hepsi burada yazıyor zaten. Şöyle bunu da ölçülerinde formattan yazalım katmanına. Daha net belirgin olsun. Sayfa biçimi yani sayfamın ölçeğini de şurada belirteyim. Evet burada zaten otomatik getirtiyorum sayfa ölçeğini. Aynı zamanda önceki videolarda da burada antet oluşturmayı da anlatmıştım sizlere. Onu da inceleyebilirsiniz. Bu parçayı şöyle kaydedelim. Farklı kaydet. Bunu PDF olarak göndereceğiz zaten. Upcount için bu şekilde yaptık. Şimdi burayı siliyorum komple. Tekrardan çizimimi çağırıyorum. Düz çoğaltmayı seçtim. Çalışma sayfamda birebir yapmam önemli. Burada lazer kesime gidecek. Bu DVG haline çevireceğiz. Burada birebir göstermemiz çok önemli. Yanlış kesim yapabilirler. Eğer dikkatli değillerse gelen parçayı direkt işlerler yani. O yüzden buna bizim tasarımcının yani çizimcinin dikkat etmesi gerekiyor. Birebir yaptım.
Şöyle farklı kaydetlerden de DVG formatını seçip kaydediyorum. Bu iki dosyayı lazer firmalarına anlaştığınız yerlere mail olarak ya da WhatsApp yolundan gönderebilirsiniz. Bu şekilde de sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde tek tek çizmektense AutoTrace komutunu kullanarak istediğiniz isimlikleri, logoları oluşturabilirsiniz. Bugün sizlere bu konu hakkında olabildiğince detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı olmuş olur. Bir sonraki videoda patlatma görünümünün video kaydetmelerini ve yaptığımız çizimin video kaydetmelerini nasıl yaparız onları sizlere aktaracağım. Mutlaka takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.